Başlamadan önce hemen bir hatırlatma, Kitap Felsefe kanalına abone olarak bu felsefi yolculuğa katılın. Bu kısa aradan sonra gelin felsefenin en derin labirentlerinden birine dalalım. Herkese merhaba. Bugün merceğimiz altında 20. yüzyıl felsefesinin en sivri dilli, en keskin zekalarından biri var, R.L. Austin. Onun o meşhur eseri Duyu ve Duyulur Şeylere dalacağız ve felsefenin bazı temel varsayımlarının nasıl yerle bir ettiğine hep birlikte tanık olacağız. Şimdi felsefenin belki de en temel sorularından biriyle başlayalım. Hepimizin aklına gelen bir soru. Şu an gördüğünüz, duyduğunuz, dokunduğunuz her şey gerçekliğin ta kendisi mi? Yoksa hepsi zihninizin size özel olarak yarattığı birer kopya, birer temsil mi? Hani basit gibi duruyor ama bu soru, inanın, algı felsefesinin tam da kalbine iniyor. İşte bu soru yüzyıllar boyunca filozofları belli bir patikaya soktu. Neden mi? Çünkü hepimizin bildiği bir şey var. Duyularımız pek de güvenilir değil. Bazen bizi fena halde yanıltabiliyorlar. O en klasik örnek vardır ya, hani suya batırdığınız düz bir çubuk bükülmüş gibi görünür. İşte bu kadar basit bir gözlem bile felsefenin bilgiye dair bütün o büyük iddialarını temelinden sarsabilecek bir güce sahip. Peki, filozoflar bu yanılsama meselesine nasıl bir çözüm bulmuşlar derseniz, işte burada sahneye duyu verisi teorisi çıkıyor. Bu teori diyor ki, bakın biz aslında dış dünyadaki o maddi şeyleri, yani sandalyeyi, ağacı falan asla doğrudan algılamıyoruz. Hayır, bizim algıladığımız tek şey sandalyenin kahverengiliği gibi kendi içsel, zihinsel verilerimiz. Yani siz aslında gerçek bir sandalye görmüyorsunuz, bir sandalye verisi görüyorsunuz. Kulağa biraz tuhaf geliyor değil mi? Ve işte tam bu noktada J.L. Austin sahneye çıkıyor ve kelimenin tam anlamıyla oyunu bozuyor. Masayı deviriyor. Diyor ki, durun bir dakika. Maddi şeyleri mi algılıyoruz yoksa duyu verilerini mi diye sormak var ya, işte bu seçimin kendisi sahte bir ikilem. Felsefecilerin dilin inceliklerini tamamen göz ardı ederek kendi kendilerine kurdukları bir tuzaktan başka bir şey değil. Peki tamam. Gelin şimdi filozofların bu duyu verisi teorisini savunmak için kullandıkları o meşhur argümana, yani yanılsama argümanına biraz daha yakından bakalım. Çünkü Austin'in asıl hedef tahtasına oturttuğu şey tam olarak bu argümanın kendisi. Argümanın temel mantığı aslında oldukça basit ve bir o kadar da sinsi. Şöyle diyorlar, bakın sudaki çubuk örneğinde duyularımız bizi aldatıyor, değil mi? Evet. O zaman şu an gördüğüm herhangi bir şeyin de bir aldatmaca olmadığından nasıl bu kadar emin olabilirim ki? Belki de her algımız potansiyel olarak bükülmüş bir çubuk gibidir ve biz belki de gerçeğin kendisine asla ama asla ulaşamıyoruzdur. Burada filozofların yaptığı çok kurnazca bir hamle var, dikkat edin. Optik bir yanılsamayla, yani mesela sudaki çubukla, bir halüsinasyonu, yani pembe fareler görmeyi alıp aynı kefeye koyuyorlar. Hepsini gerçekliği algılayamama diye tek bir başlık altında topluyorlar. Sanki aralarında hiçbir niteliksel, yani kalite farkı yokmuş gibi. Suda bükülmüş görünen bir çubukla pembe fareler görmek gerçekten aynı şey midir? Austin tam da buraya parmak basıyor. Peki Austin bütün bu devasa felsefi yapıyı nasıl yıkıyor? İşte işin en ilginç kısmı burası. Austin karşımıza yepyeni bir teoriyle çıkmıyor. Hayır, o bir filozofun alet çantasını açıyor ve içinden en güçlü, en keskin aletini çıkarıyor. Dilin kendisini, yani dirsel analizi. İşte Austin'in yönteminin adı tam olarak bu, gündelik dil felsefesi. Fikri de şu, felsefedeki o devasa problemlerin çoğu aslında gerçek problemler değil. Onlar bizim gündelik hayatta kullandığımız basit kelimeleri alıp, onları tuhaf felsefi bağlamlara zorla sokmamızdan kaynaklanan kafa karışıklıkları. Yani Austin'e göre sorun dünyada değil, kullandığımız dilde. Austin'in bu sözü her şeyi özetliyor aslında. Gündelik dile bedelini ödemeden kötü muamele edemezsiniz. Ne demek bu? Şu demek, dilin, kelimelerin kendi içinde bir mantığı, bir yaşam alanı var. Siz bu mantığı görmezden gelirseniz, bedelini felsefi kafa karışıklıklarıyla, çözümsüz gibi görünen problemlerle ödersiniz. Harika. O zaman hadi biz de Austin'in o dilsel mikroskobunu elimize alalım ve filozofların en sevdiği ama en çok da yanlış kullandığı bazı kelimelere şöyle bir yakından bakalım. Mesela doğrudan kelimesi, filozofların bayıldığı bir kelime, sürekli doğrudan algı, doğrudan gerçeklik falan derler. Ama Austin durup sorar, bir saniye,
Doğrudan algılamak tam olarak ne demek? Bunun karşıtı ne? Dolaylı algılamak mı? O ne demek peki? Bu ayrımlar o kadar belirsiz, o kadar havada kalıyor ki sorunu çözmek bir yana etraftaki felsefi sisi daha da yoğunlaştırmaktan başka bir işe yaramıyor. Ve şimdi Austin'in en parlak, en akılda kalıcı kavramlarından birine geliyoruz. Pantolon kelime. İnanılmaz zekice bir benzetme. Düşünün, bir pantolon kendi başına bir şekle sahip değildir, değil mi? Onu giyen bacaklar ona şeklini verir. İşte Austin diyor ki, gerçek kelimesi de tıpkı böyledir. Anlamını onu dışlayan şeyden, yani karşıtından alır. Bakın gündelik hayatta nasıl kullanıyoruz? Bu gerçek ipek mi diye sorduğumuzda neyin aksine soruyoruz? Yapay ipeğin. Şu gerçek bir ördek mi dediğimizde oyuncak olanın aksine. Bu gerçek bir dayak mıydı dediğimizde ise şaka olanın aksine. Gördünüz mü? Gerçek kelimesinin tek bir devasa mutlak bir anlamı yok. Anlamı tamamen bağlama ve ne ile karşılaştırdığınıza bağlı. İşte filozofların yaptığı hata da bu, sanki kelimenin tek bir mutlak anlam varmış gibi davranmak. Peki, bütün bu dil analizinden sonra, kelimeleri böyle tek tek parçalarına ayırdıktan sonra, o en baştaki devasa felsefi problemden geriye ne kalıyor dersiniz? Austin'in bize gösterdiği şey aslında çok net. O meşhur yanılsama argümanı sağlam bir temel üzerine değil, dilsel bir bataklık üzerine inşa edilmiş. Sadece gerçek, doğrudan, yanılsama gibi kelimeleri normal anlamlarından kopardığı için bize ikna edici geliyor. Kelimeleri ait oldukları yere geri koyduğumuzda ise bütün argüman bir anda çöküyor, buharlaşıp gidiyor. Ve işte Austin'in analizinin en vurucu sonucu, en nihai noktası bu. Sorun cevaplarda değil. Sorun, sorunun ta kendisinde. Bizim yeni ve daha iyi bir algı teorisine ihtiyacımız yok. Aslında ihtiyacımız olan tek şey, en başında bütün bu kafa karışıklığını yaratan, o yanıltıcı, o hatalı soruyu sormaktan vazgeçmek. Belki de dünyayı doğrudan mı algılıyoruz yoksa dolaylı mı sorusu en başından beri yanlış kurulmuş bir cümleydi. Austin'in bize bıraktığı en büyük miras belki de bu. Cevaplar bulmaktan ziyade doğru soruları sorma sanatı. Bu analizi bitirirken gelin bu kışkırtıcı soruyu kendimize soralım. Hayatımızdaki, felsefedeki, hatta bilimdeki o büyük sandığımız başka hangi sorular aslında sadece kelimelerle kurulmuş ustaca birer tuzak olabilir? Üzerine düşünmeye değer. Bir sonraki felsefi yolculuğumuzda görüşmek üzere.